Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel ve kolay bir model başlayacağız. Modelimde kullanacağım ip şöyle orta kalınlıkta 100 gram 300 metre uzunluğu olan bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şöyle. Bu model için ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 4 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız ilmek sayımızı. Bakın şu 8 ilmek bir model için. 8 ilmek de bir model için çıkartacağım. Ben 2 model üzerinden anlatacağım. En sonuna da 4 ilmek ekleyeceğim. 6, 7, 8. Evet, 8 ilmek de bir model için çıkarttım. Şimdi sonuna 4 ilmek ekliyorum. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şişimde 20 ilmeğim var. 20 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Ben lastik yapmayacağım için bir sıra ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek başlıyorum. Bir sıra zemin oluşturuyorum yani. Lastiğin üzerine başlayacaksanız lastiğin ön yüzünde direkt modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Evet, şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek tamamlayacağım. Daha sonra da modelimizi kurmaya geçelim. Burada biraz hızlanıyorum çünkü farklı bir işlem yapmıyorum. Sadece ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi modelimizi kurmaya geçelim. Birinci sıra ön yüzündeyim. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek ters, 6 ilmek düz. Evet, bakın 2 ters, 6 ilmek düz. Yine 2 ters, 6 ilmek düz. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceksiniz. 2 ters, 6 ilmek düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyorsunuz. Burada kaç ilmeğimiz oldu? Evet, 6 ilmek düzden sonra sıra sonunda 2 ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek birinci sıramızı kurduk. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Burada ilmeklerimizi olduğu gibi yapacağız, öreceğiz yani. Düzleri düz, tersleri ters. Yani 2 düz, 6 ilmek ters öreceğiz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters örelim. 6 sırayı bu şekilde tamamlayacağız. 7 ve 8. sırada ajurlarımız var. Şimdi 3. sıra ön yüzünde düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda yine 2 ters ilmekle sıramı tamamladım.
Ben kenar ilmeklerimi düz örüyorum. İsterseniz ters de örebilirsiniz. 4. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz, 6 ilmek ters. Yani düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Yine 4. sıra arka yüzünde. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Dediğim gibi 6 sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle biraz hızlı yapıyorum. Çünkü farklı bir işlem yapmadığım için açıklamasında yapıyorum zaten düzleri düz, tersleri ters öreceğiz diye. Siz de böyle devam edersiniz. Model oldukça kolay, güzel, farklı bir model. Evet, son 2 ilmeğimi de ters, daha sonra kenar ilmeği. 6. sıra arka yüzüne geçtim. Burada kenar ilmeğinden sonra yine 2 düz, 6 ilmek ters. Yani düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 6. sırayı da tamamladık. 7. sıra ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle 6 sıra tamamlandı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sırada tamamladık. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz örüyorum. Buradaki terslerimi düz ördüm şimdi. 2 ilmek düz. 6 ilmek düze gelince önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma, son 2 düz ilmeği de aldım. Sola doğru kestim. Önce artırma, daha sonra 2 ilmeği sola doğru keselim. Artırma, 2 ilmeği sola doğru. Şöyle 2 2 2 ikişer ilmekle alarak 4 6 ilmeğimizi tamamladık. 3 tane de artırma yapmış olduk bakın. 3 kesme işlemi, 3 artırma işlemi yaptık. Buradaki tersimizi düz örelim. 2 düz. Daha sonra bir artırma, 2 ilmeği sola doğru düz örerek keselim. Bir artırma, 2 ilmeği sola doğru keselim. Bir artırma, 2 ilmeği sola doğru keselim. Bakın sonda kesme işleminden sonra artırma yapmıyoruz. Çünkü burada kesme işleminden önce yaptığımız için 3 artırma 3 kesme yaptık. Bu son 2 ters ilmeğimi de düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek 7. sıramızı ajur yaparak tamamladık. 8. sıra arka yüzündeyim, son sıramız. Burada kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek tersimiz var. Ters örüyoruz. Bakın 2 tersten sonra. Bu kesme yaptığımız ajurlu ilmekler. Önce bir artırma. Daha sonra bu ilmeğin ve arkada artırma yaptığım ilmek, ikisini bir aldım. Düz ördüm. Kestim yani. Bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimizi yine sola doğru düz örerek keselim. Bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek keselim. Yine 3 artırma 3 kesme işlemi yaptık. Geldik buradaki 2 ters ilmeğe, yine ters örüyoruz bunları.
Daha sonra şu ajurlu bölüme geldim. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi bu şekilde aldım. İkisini bir düz örerek sola doğru kestim. Bir artırma, 2 ilmeğimi bir aldım, sola doğru kestim. Bir artırma, 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Sıra sonunda 2 ters ilmekle son sıramızı da tamamladık. Bakın 2 sıra ajur yapmış olduk. Evet, model ilerledikçe kendini gösterecek. Modelimiz böyle devam ediyor. İsterseniz bir kez daha kuralım. Aşağıda yaptığımız gibi birinci sırayı yaparak başlayalım. Modeli ikinci kez kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek, 6 düz ilmek. Bunları düz örerek 6 ilmeği tamamlıyorum. Bakın şöyle 6 ilmek düz ördüm. 2 ters 6 düz. 2 ters ilmek yine. Bu aradakileri yine ters örüyoruz bakın. Daha sonra 2 ters ilmekten sonra 6 düz ilmek. 6 düz ilmek ördüm. Şimdi yine 2 ters ilmek. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra burada düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyoruz. 6 sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Birinci sırayı beraber yaptık. Şimdi 2, 3, 4 ve 5, 6. sırayı da aynı şekilde ilmekleri düzleri düz, tersleri ters örerek tamamlayalım. Evet, 6 sırayı tamamladım. Şöyle 6 sıradan sonra şimdi 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bu 2 ilmeğimizi düz örelim şimdi. 7. sıra ön yüzünde 2 düz. Buradaki 6 ilmek düze gelince önce bir artırma, daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi ikisini bir alarak düz örüyoruz, sola doğru keselim. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi ikisini bir alarak düz örelim. Bir artırma, son 2 düzümüz kaldı. Bunun ikisini de aldım, sola doğru kestim. Artırma, kesme işlemi, artırma, kesme işlemi 3 kez bunu tekrarlamış olduk. 2 düz ilmek arada. Daha sonraki yine 6 düz ilmekte aynı işlemleri yapıyoruz. Önce artırma, daha sonra kesme işlemi. 3 kez bunu tekrarlayalım. 6 düz ilmeği tamamlamış oluruz. Evet. Sıra sonunda 2 düz ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Yani 7. sıramızı tamamladık. 8. sıra son sıramız, arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra burada 2 tersimiz var, ters örüyoruz. 2 ters ilmek örelim. Daha sonra bir artırma, bu 2 ilmeğimin ikisini bir alarak şöyle sola doğru yine düz örerek kestim. Bir artırma yaptım. Sola doğru 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir artırma, 2 ilmeğimi bir aldım, sola doğru düz örerek kestim. 3 kez bunu tekrarlamış olduk. Önce artırma, daha sonra kesme işlemi yapıyoruz. Aralarda arka yüzünde şimdi 2 tersim. Ters ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Sola doğru kestim. 3 kez bunu tekrarlıyoruz. Önce artırma, daha sonra bu ilmeğim ve arkasındaki ilmeği alarak düz örerek kestim. Sıra sonunda 3 ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğini de örerek 8. sıra ve son sıramızı tamamladık. Bakın modeli 2 kez kurduk. Tabi model ilerledikçe kendini daha da güzel gösterecek. Ama güzel şöyle ajurlu, yapımı kolay modellerden.
Bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle aynı ipi kullandım. Aynı kalınlıkta şiş. Burada da lastik yapmadım. Lastiksiz kullandım yine modeli. İsterseniz şu kısmı 6 sıra yapmayıp da daha fazla, yani 10 sıra 12 sırada yaparak lastik gibi altta şöyle bir bant oluşturabilirsiniz. Modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Şöyle arka yüzü de bakın, görüntüsü böyle. Model oldukça kolay. Her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yelek, hırka, süveter, etol şal yapımında, bere yapımında hepsinde kullanılabilir. Mevsimlik örgülerinizde de ona göre iplerinizi tercih ederseniz yine bu modeli kullanabilirsiniz. Şöyle bırakayım. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.